Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine tunus işi tekniğiyle yapılmış çok güzel bir model paylaşacağım. Modelimi ben iki renk üzerine yapacağım. Siz isterseniz daha fazla renk de kullanabilirsiniz arkadaşlar bu model için. Hemen şöyle yapacağım renkler şu an kahve ve çok tatlı bir krem tonu. Evet, bu ikisini kullanmayı düşünüyorum. Daha önce bakın ben modelimi bu şekilde yaparak hazırladım. Hem çok farklı hem de kendimden de bir şeyler katarak yaptığım bir model. Bu modeli ben yabancı bir kanalda gördüm ama birazcık daha farklı duruyordu. Bu şekilde daha hoş duracağını düşündüğüm için birazcık kendimden de bir şeyler katarak, değiştirerek yaptım. Ortaya çok güzel bir şey çıktı. Evet, bakın modelim bu şekilde. Arka kısmını görün bu şekilde. Bu güzel modelden yelek yapabilirsiniz. Tek renk üzerine de yapabilirsiniz. Angora tarzı ürünler tercih ederek yelek örebilirsiniz. Bu şekilde bebek battaniyesi yapabilirsiniz. İstediğiniz birçok yerde arkadaşlar bu modeli kullanabilirsiniz. Bakın. Çok düzgün, çok böyle kalıp gibi bir model oldu. Çok da hoş oldu. Farklı bir model ortaya çıktı. Dediğim gibi çok farklıydı aslında. Şu uç kısımları bu şekilde daha hoş duracağını düşündüğüm için ben de modelimi bu şekilde yaptım. Ayrıca şöyle bir özelliği var. Kıvrılmıyor arkadaşlar. Modelimiz kıvrılmıyor. Bakın alt kısmı gayet düzgün. Normalde tunus işi örgüler şöyle üste doğru kıvrılırlar genelde. Ama bu modelde kıvrılma yapmadı. Herhangi bir lastik, eğer yelek yapmak isterseniz lastik yapmadan da yapabilirsiniz. Evet, modelim bu şekilde. İp olarak ben Alize'nin koton ipini kullanıyorum. Bu örneğimde ve 3 numara tunus şişi, tunus tığı diye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sizler eğer elinizde varsa tığlarınızı, şişlerinizi, iplerinizi hazırlayın. Birlikte yapımına başlayalım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup beni beğenip videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bu şekilde bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi birlikte modelimizin yapılışına başlayalım. Evet, şimdi modelimize şöyle zincirimi çekerek başlıyorum. Çok sımsıkı çekmiyorum zincirlerimi. İç kısımlarına batarken zorlanmamak için bu şekilde gevşek olarak çekiyorum. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin yelek örmek isteyen arkadaşlarım kaç zincir çekeyim diye mesaj atan arkadaşlarım oluyor. Şöyle kullandığınız bir yelek ya da hırka ya da kazak, onun üzerine ölçerek zincirinizi o şekilde modelinizin yapımına başlayabilirsiniz. Şimdi bu kadar zincir yeterli. Şimdi zincirimi çektim. Hemen bakın, bu benim kenar zincirim, kenar ilmeğim oluyor. Hemen sıradaki zincirimin içerisine batıyorum. Bir ilmek aldım. Bakın, zincir çektim. Bu şekilde. Aynı yere battım. Tekrar ilmek çıkardım ve zincir çektim. 2 oldu. Aynı yere battım. Zincir çekiyorum. Bakın, çıkardığım ilmeğimi ve 3 oldu. Şimdi sıradaki zincirimin üzerine battım. Herhangi bir şey yapmıyorum. Sadece normal tunus işi tekniğinde olduğu gibi bir tane ilmek çıkardım, bıraktım. Şimdi bir sonraki zincirime geldim. Bir ilmek çıkardım. Zincir çekip uzattım. Hafiften, çok hafif serbest bırakıyorum. Çok uzatmıyorum. Aynı şekilde aynı zincirimin içerisine yine bir ilmek çıkarıp zincir çekiyorum. Bakın, yuvamdan ilmek çıkardım ve zincir çektim. Bu şekilde 3 tane oluncaya kadar yaptım. Aynı zincirin içerisine 3 tane yaptıktan sonra hemen sıradaki zincirime battım. Buradan bir ilmek aldım. Bu şekilde ilmeğimi çıkardım. Şimdi bir sonraki zincirime geldim. Bir ilmek aldım, zincir çektim, bıraktım. Aynı yuvama battım. Bakın, bir tane ilmek alıp zincir çektim. Aynı şekilde tekrar yaptım. 3 oldu. Bir sonraki zincirime battım. Bir tane ilmek çıkardım. Şimdi sıradaki zincirime batıyorum. Bir ilmek çıkardım. Zincir çektim. Hafif serbest bıraktım. Bakın, aynı yere battım. Bir tane ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bakın, zincir çektim. Serbest bıraktım. Aynı yere battım. İlmek çıkarıp zincir çektim ve serbest bıraktım. Bir sonraki zincirimin üzerine sadece bir ilmek çıkardım. Evet, şimdi sıramın sonuna kadar
Zincirimizin birinden bir ilmek, diğerinden bu şekilde 3 tane ilmek çıkararak devam ediyorum. Bakın ilmeğimi çıkardım, zincir çektim. Aynı yere battım, ilmek çıkardım, zincir çektim. İlmeğimi çıkardım, bir zincir çektim. Bu şekilde 3 tane yaptıktan sonra sıradaki zincirimin içerisine bir tane ilmek çıkarıp bıraktım. Şimdi sıramın sonuna kadar devam ediyorum aynı şekilde. Evet, 3 tane oldu. Bir sonrakine geldim ve bir ilmek çıkardım. Evet, bakın şimdi sıramızın sonunda, bakın buraya aynı zincirin içerisinde 3 tane yaptım. Şimdi kenar ilmeğim, kenar kısmı için bir tane tek başına aldım bu şekilde. Böylece sıramızı tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın tek aldıklarımı tek olarak öreceğim. Şöyle yaparken daha net anlaşılacaktır. İlk ilmeğimi tek olarak aldım. Şimdi bakın şurada 3 tanesini örmüştüm. Aynı zincirin içerisine tığın başını doladım. Şimdi bakın bu 3 taneyi ve şu ilmeğim olmak üzere şöyle göstereyim size. 4'ünü bir çıkaracağım. Bu şekilde. Sonrakinde tek ilmek. Şimdi bakın bununla birlikte 4 ilmeğin bir çıkardım. Sonra bakın bununla birlikte 2 oluyor. Birinde 4, diğerinde 2 ilmek çıkardım. Diğerinde 4, birinde 2 ilmek. Bu şekilde devam ediyorum. Çok yavaş bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Umarım anlatabiliyorumdur. Evet. Bakın. Şimdi bunu da bu şekilde ikisini bir ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi burada rengimi değiştiriyorum. Hemen şöyle kahve tonundaki kahverengi ipimi alıyorum. Şöyle. Aslında bağladığınızda daha düzgün oluyor ama ben şu anda bağlamadan yapmak istiyorum. Şöyle beyaz ipimi sıkılayarak buraya tutturuyorum. Evet. Şimdi bakın. Bu benim kenar ilmeğim. Buraya herhangi bir işlem uygulamıyorum. Hep aynı şekilde tek olarak devam ediyor. Şimdi sırada 3 tane olan ilmeğim var. Bakın. Bunları bu şekilde üçünü birlikte ördüm. Sonra sırada tek olan ilmeğim var. Şimdi modellerimiz çapraz geliyor. Bu kez buraya 3 taneyi uygulayacağız. Bunu şu şekilde arasından giriyorum. Bakın bu aradan girdim. Şu kahve ipimi de şuraya sıkıştırayım ki çıkmasın. Evet, bu aradan girdim. Bir ilmek aldım. Zincir çektim. Hafif serbest bıraktım. Aynı şekilde bu aradan giriyorum. Bir ilmek aldım. Zincir çektim. Serbest bıraktım. Tekrar yapıyorum. Ve 3. Şimdi 3 tane bu şekilde ilmek çıkardım. Şimdi sırada bakın 3 tane ilmeğim var. Hani bir alt sırada 2 üçlü ilmeğim. Bunu hepsini tek seferde örüp bir tane ilmek çıkarıp bıraktım. Devam ediyorum. Bakın burada tek olan ilmeğim var. Şu şekilde tutup şöyle içinden giriyorum ilmeğimin. Bir ilmek çıkardım. Zincir çekip uzattım. Aynı yere batıyorum. İlmek çıkardım, zincir çektim, bıraktım. 2 oldu. Tekrar yaptım. 3 oldu. Şimdi 3 tane olduktan sonra sıradaki o bir alt sıradaki o 3 tane olan ilmeğimin üçünü bir bu şekilde ördüm. Bakın. Evet, sırada tek ilmeğim var. İçinden battım. Bir ilmek çıkardım, zincir çektim, serbest bıraktım. Aynı şekilde 2 ve 3. Şimdi sıramız sonuna kadar aynı mantıkla örerek devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bakın şimdi buraya kadar geldim. Şimdi sıramızın sonunda
Bakın burada 3 tane olan ilmeğim var. Bunun üçünü bir ördüm. Sıramızın sonundaki kenar ilmeğimi de şu şekilde ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ilk ilmeğimi tek ördüm. Daha sonraki ilmeğimi 2 ördüm. Bakın bunun içerisinden, çünkü tek ilmek çıkarmıştım. Şimdi o üçlü aldıklarımı hep birden çıkarıyorum. Bununla birlikte 4 ilmek çıkartmış olacağız. Bakın. Tığın başını aldım. Dördünü bir çıkardım. Daha sonrakinde 2, daha sonrakinde 4 ilmek. Bu şekilde sıranın başına kadar gidiyorum. Evet, bakın buradaki birer tane çıkardığım ilmeklerim var. Onları 2 2 çıkardım. Sıranın başına geldim. Şimdi tekrar beyaz ipimi aldım. Tığımın üzerine beyaz ipimi aldım. Bakın. Şimdi buradaki ilmeğim tek olarak ördüğüm. Bunun içerisinden 3 ilmek çıkaracağım. Model hep çaprazlama devam ediyor. Şimdi bu tek olan ilmeğimin şu şekilde içerisine batıyorum. Bir ilmek aldım. Zincir çektim, bıraktım. Aynı yere battım, ilmek aldım, zincir çektim, bıraktım. Aynı yere battım, ilmek aldım, zincir çekip bıraktım. 3. Aynı işlemi 3 kez yaptım. Şimdi bakın burada altta modelimin 3 tane olan kısmı var. Hani bir alt sıradaki o üçlü kısım. Bunun üçünü bir bu şekilde ördüm. Devam ediyorum. Sırada tek olan ilmeğim var. İçerisine girerek battım. Bir ilmek alıyorum, zincir çekip bıraktım. Aynı yere battım, ilmek aldım, zincir çekip bıraktım. Bu şekilde bakın 3 tane oldu. Şimdi sırada şu üçlü kısım var. Bunu tek olarak bu şekilde ördüm. Herhangi bir işlem uygulamıyorum. Evet, modelim bu şekilde devam ediyor. Bakın şuraya şu şekilde giriyorum. Bu tekli ilmeğim benim. Şu sol tarafından bu şekilde girdiğim zaman tam içerisine girmiş oluyorum ilmeğimin. 2 ve 3. Bu şekilde arkadaşlar sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Daha sonra bunun üçünü bir olarak ördüm. Bu şekilde modelimiz tekrarlayarak devam ediyor. Bakın kahve ve beyaz da gayet hoş durdu. Aynı şekilde tekrarlayarak devam eden bir model. İkisi de birbirine çok uyumlu oldu. Çok yakıştı diye düşünüyorum. Büyüdüğünde ortaya böyle harika bir görünüm çıkıyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz videomun altına yorum yazarak, videolarımı beğenerek bu şekilde bana destek verirseniz, aynı zamanda kanalıma abone olduktan sonra zil butonu tıklayarak oradan tüm seçeneğini seçerek yeni yüklediğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.